Knight Online'a yeni başlayanlar serimizin 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde Rogue karakterinin kullandığı itemlere değineceğiz. Detaylı özelliklerinden bahsedip kıyaslayacağız. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Bildiğiniz üzere karakterimizi donatırken 6 tane takı, 5 tane zırh takıyoruz. Silah olarak okçu tek bir yay, asas ise çift el silah takar. Silahları dışındaki tüm takı ve zırhları ortaktır. Şimdi takılardan başlayarak en aktif kullanılanlara ve özelliklerine geçelim. Küpelerden başlayalım. 4 tane earring kullanıyoruz. Bunlar Rogue earring, Elf metal earring, Silver earring ve Kok. Bunlara kısaca RE, ME ve SE diye hitap edeceğim. Dördünün de özellikleri ekrana geldiği gibidir. Bu itemlerden tercihinizi bütçenize göre veya özelliğine göre seçebilirsiniz. Bu da sizin oyun tarzınıza bağlıdır. Diyelim ki sınırsız bütçeniz var ve istediğiniz itemi tercih edebiliyorsunuz. O zaman A3'lerine bakacak olursak RE sönük kalıyor. O yüzden genel olarak bütçeniz yetmediğinde tercih edersiniz. Kıyas yapacak olursak Defans, HP, Atak, Resist gibi özellikleri içinde bulunan bir itemdir. Kok ile kıyaslandığı da tercihimiz Kok'tan yana olacaktır. Arasındaki fark Kok kullanmak için minimum 60. seviye olmamız gerekiyor. Adrim bölgesine en fazla 59 level'da girildiği için orada bulunan oyuncular Kok takamayacağından dolayı resist ihtiyacını RE ile karşılayabiliyorlar. Diğer kıyas ise ME ve SE arasında. ME daha defansifken SE full ataktır. Şahsi tercihim her zaman ME yönündedir. Benim oynayış tarzım daha defansif olduğundan en azından bir küpemi her zaman ME seçerim. İkincisi Kok veya SE olabilir. Siz de itemi kıyaslayarak oynayış stilinize göre tercih edebilirsiniz. Kolyelerden ise 4 tane tercih edebiliyoruz. Bunların 3 tanesi atak, bir tanesi anti-def şeklindedir. Defans için PP, HP için BDN, full atak için AOT tercih edebiliriz. Anti-deflerinden dolayı Iron Neck takılabilecek şüphesiz en iyi neck olacaktır. HP değeri çok fazla ve tüm anti-deflerden veriyor. Genellikle bütçesi yüksek olan Elite Rock oyuncuları bir tane ofansif, bir tane defansif kolye tercih eder. Bunu tüm takılarda uygulayabilirsiniz ancak biraz masraflı olacaktır. Kemer yani belt için 3 tane ofansif, 4 tane defansif tercihimiz var. Ofansiflerden başlayalım. Belt of Dex dümdüz atak içindir. Judy atak, HP ve resist ağırlıklı iken Elf Belt defans ve atak ağırlıklıdır. Elf Belt'in üzerinde yazan %26 atak arttırma çalışmıyor. Bilginiz olsun. Çalışıyor olsaydı şüphesiz ilk tercih Elf Belt olurdu. Gerçi birçok oyuncunun yine de ilk tercihi Elf'tir. Ben de olsaydım Elf tercih ederdim. Defansif itemler tamamen birbirlerinin muadili. Aralarında çok basit farklar var. Glass, HP, Iron Belt defans bakımından iyi. Taurus ve Pontus da aynı şekilde ancak burada bir ayrım var. Glass ve E-Belt Dagger anti verirken Taurus ve Pontus Jamadar anti verir. Asasların taktığı silah tipleridir. Dagger ve Jamadar'ın detaylarına az sonra değineceğim. Defansif seçerken genellikle Pontus veya Taurus seçilir. Çünkü Iron Neck taktığınızda zaten Dagger antisi alıyorsunuz. Jamadar anti için ise Belt olarak bunlardan biri tercih edilirse daha dengeli olacaktır. Yüzük için 4 tane tercihimiz var. Elf Ring, Foverin, Legi, Roll. Elf Ring yine full atak yüzüğü. Foverin tüm özelliklerden biraz veren dengeli bir item ancak paramız varsa her zaman tercihimiz Roll ya da Legi olacaktır. Defans için Roll, HP ve Resist için Legi tercih edilebilir. Benim tercihim Legi olurdu. Alternatif bir tane daha var ama çok pahalı olduğundan bunların arasına katmak istemedim. Pontus Ring. Bunun +3 fiyatı Rosetta için yaklaşık 8-9 bin TL. Özellikleri hepsinden daha iyi ancak fiyatı da bir o kadar fazla. Son olarak Jamadar defansına örnek verdiğim takılar Altar, Sirius ve Vega serverlarında aktif değildir. Bilginiz olsun. Takılar bu kadardı. Şimdi hızlıca zırhlara geçelim. Zırhların kalitesi sırayla FP, Chitin, Shell, Mithril, Krovas, Holy şeklindedir. FP ve Chitin hariç diğer itemler yine 59 level'da takılamıyor. Zırhların arasındaki basit temel fark defanstır. FP, Chitin, Shell düz itemler ancak Mithril, Krovas ve Holy ekstra özellikleri olan set itemlerdir. Set haline giyildiğinde parça başına ekstra özellikler kazanılır. Shell ile Mithril arasında hiçbir fark yok. Defansı aynı ancak set haline giyildiğinde Shell özellik vermez. İtemlerin 5 parça giyildiğinde verdiği özellikler ekrana geldiği gibidir. Bundan ayrıca kombin ya da buklu set isminde bir set de mevcut. Kafalık ve kolluk Krovas, göğüslük ve donluk Holy, ayaklık ise FP, Chitin, Shell olabiliyor. Böylelikle HP ve defanstan birazcık kısarak atağı en yüksek seviyeye çıkartabiliyorlar. 2 parça Holy'den 12 dex, 2 parça Krovas'dan 10 dex alıyorlar. Böylelikle
set halinde 15 dex almaktansa 4 parçadan 22 dex alabiliyorlar. Krovaz ve Holly yeni sunucularda aktif değildir. Zırhlarda bu kadar. Şimdi taktığımız silahlara geçelim. Asaslar iki çeşit silah takarlar. Dagger ve Jamadar. Dagger cinsi için aktif kullanılan toplam 6 tane, Jamadar cinsi için 3 tane silah bulunur. Dagger'lardan başlayalım. Bunlar kalite sırasına göre MD, Shard, FS, Raum, Kanjar ve Dark Knight Dagger'dır. MD ve Shard normal itemlerdir. Ekstra özellikleri bulunmamaktadır. Flame Shard yani FS quest itemdir. Görevlerden temin ediliyor ve görevler tekrar yapılabiliyor. Ancak trade edilemeyen bir item olduğundan upgrade işlemini kendiniz yapmanız gerekiyor. Doğal olarak bunu yüksek seviyelere getirmek için bir hayli zaman gerekli. Raum, Krovaz bir itemdir ve ekstra özelliği bulunan 3 versiyonu vardır. %1 şans ile çalışır. Kanjar ve Dark Knight Dagger arasındaki tek fark %1 ihtimalle rakibe 15 saniye boyunca zehir verir. Çok işlevsiz bir özellik olduğundan doğrudan Kanjar tercih edilebilir. Jamadar silahlar ise VB, Moonlight ve Dark Knight Jamadar'dır. Bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Çünkü Moonlight ve Dark Knight Jamadar arasındaki fark az öncekiyle aynıdır. Zehir için Dark Knight almaya gerek yok. Moonlight en uygun tercih olacaktır. Raum, Kanjar, Moonlight ve Dark Knight silahlar yeni sunucularda aktif değildir. Okçu itemlerinden ise tercih edilebilecek iki tür silah var. Bow ve Crossbow. Bow'lar ile başlayalım. IB, EE, Windforce, Azagai. IB ve EE görünenden farklı özelliği olmayan bow'lardır. Windforce, Raum ile aynı mantıkta çalışıyor. Krovaz itemlerin ekstra özellikleri her zaman vardır. Azagai ise takılabilecek en kaliteli bow'dur. Ekstra özelliği yok ancak atağı çok yüksek. Crossbow'lar ise Helenit, Shenlong ve DKC'dir. Helenit, EE'nin en büyük rakibidir. Ben her zaman crossbow takan birisi olduğumdan Helenit göz bebeğimdir. Crossbow daha hızlı atak yapmamızı sağladığından birçok kişinin öncelikli tercihidir. Mob keserken daha çok işe yaramaktadır. Shenlong ve Azagai aynıdır. Aralarındaki fark bow ve crossbow olmasından geliyor. İkisi de DKC'nin alt itemidir diyebiliriz. DKC oyunun şüphesiz en iyi bow'udur. Çünkü ekstra özelliği çok güzel. Hatta Dark Knight itemler arasında bile bunun kadar iyi özellik yok desek yanlış söylemiş olmayız. %4 oranla rakibi olduğu yere sabitler. Zaten bunu yiyen bir rakibi üçlü beşli komboyla saniyeler içinde öldürebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, tüm itemler bu kadardı. Kapsamlı ve öğretici bir rehber olduğunu düşünüyorum. Bunların üzerine çok daha uzun süreler konuşabiliriz. Ancak özelliklerini bilmeniz yeterli olacaktır. Çünkü buradaki kombinasyonları tamamen kişisel olarak yaparsınız. Herkesin kendine ait bir oynanış stili var ve ona göre yapılandırması çok daha verimli olacaktır. Ben küpe olarak ME takmayı çok seviyorum ama kimisi hayır ben silver takacağım diyebilir. Bu yüzden kişisel önerilerimi katmamaya özen gösterdim. Bu itemlerin tamamı aktif kullanılan kaliteli itemlerdir. Hatta örnek olması açısından görselini paylaştığım itemlerin birçoğu elit itemlerdir. Örneğin Rosetta'da DKC en son 8000 TL idi. O yüzden buradaki itemleri birebir örnek almayın. Sadece itemleri ve özelliklerini paylaşmak istedim. Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 17. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.